Merhaba, ben Doktor Esin. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en korkutucu hastalıklarından birini, halk arasında kara ölüm veya kara humma olarak da bilinen, ancak tıbbi literatürdeki en tehlikeli formuyla akciğer vebasını konuşacağız. Tarih kitaplarında milyonlarca insanın ölümüne neden olan o büyük salgınların arkasındaki fail aslında küçücük bir bakteri. Yersinia pestis. Ancak akciğer vebasını diğer veba türlerinden ayıran ve onu en tehlikeli kılan çok temel bir fark var. Bulaşma hızı ve doğrudan insandan insana geçebilmesi. Neden bu kadar tehlikeli? Çoğu veba türü pireler vasıtasıyla hayvandan insana geçerken akciğer vebası hava yoluyla bulaşır. Yani hasta bir kişinin sadece konuşması, öksürmesi veya hapşırması bile bakterinin damlacık yoluyla doğrudan sizin akciğerlerinize yerleşmesi için yeterlidir. Bir kez akciğerlere yerleştiğinde ise zamanla tam bir yarış başlar. Belirtiler: sessiz başlangıç, hızlı yıkım hastalık, genellikle çok sinsi başlar. Enfekte olduktan sonraki ilk 1 ila 3 gün içinde aniden yükselen ateş ve titreme, şiddetli baş ağrısı ve genel bir bitkinlik hali görülür. Ancak saatler içinde tablo ağırlaşır. Göğüste batma hissi, nefes darlığı ve tipik bir belirti olan kanlı balgamlı öksürük ortaya çıkar. Müdahale edilmediğinde akciğerler hızla işlevini yitirir ve maalesef vakaların çoğu 24 saat gibi çok kısa bir sürede ölümle sonuçlanabilir. Tarih kitaplarında milyonlarca insanın ölümüne neden olan o büyük salgınların arkasındaki fail aslında küçücük bir bakteri, Yersinia pestis. Ancak akciğer vebasını diğer veba türlerinden ayıran ve onu en tehlikeli kılan çok temel bir fark var. Bulaşma hızı ve doğrudan insandan insana geçebilmesi. Çoğu veba türü pireler vasıtasıyla hayvandan insana geçerken akciğer vebası hava yoluyla bulaşır. Yani hasta bir kişinin sadece konuşması, öksürmesi veya hapşırması bile bakterinin damlacık yoluyla doğrudan sizin akciğerlerinize yerleşmesi için yeterlidir. Bir kez akciğerlere yerleştiğinde ise zamanla tam bir yarış başlar. Hastalık genellikle çok sinsi başlar. Enfekte olduktan sonraki ilk 1 ila 3 gün içinde aniden yükselen ateş ve titreme, şiddetli baş ağrısı ve genel bir bitkinlik hali görülür. Ancak saatler içinde tablo ağırlaşır. Göğüste batma hissi, nefes darlığı ve tipik bir belirti olan kanlı balgamlı öksürük ortaya çıkar. Müdahale edilmediğinde akciğerler hızla işlevini yitirir ve maalesef vakaların çoğu 24 saat gibi çok kısa bir sürede ölümle sonuçlanabilir. Evet, işin sevindirici kısmı burada. Orta Çağ'ın aksine bugün elimizde bu bakteriyi durdurabilecek güçlü antibiyotikler var. Ancak burada anahtar kelime, hız. Belirtiler başlar başlamaz ilk 24 saat içinde tedaviye başlanması hayati önem taşır. Akciğer vebası şüphesi olan her hasta tam izolasyon altında tutulmalı ve temas ettiği kişilerde koruyucu tedaviye alınmalıdır. Günümüzde modern sağlık sistemleri ve erken teşhis yöntemleri sayesinde büyük çaplı kara ölüm salgınları beklemiyoruz. Ancak bu hastalığın doğada hala belirli hayvanlarda yaşadığını bilmek, özellikle riskli bölgelere seyahat edenler için uyanık olmayı gerektiriyor. İyi haber şu, hastalık erken fark edilip teşhis edilirse önlenebilir. Akciğer vebasının kuluçka süresi bildiğiniz gibi 1 ila 3 gün kadar kısa. Ancak günümüzde dünyanın bir ucundan diğer ucuna uçmak sadece 15 ila 20 saat sürüyor. Yani Madagaskar'ın kırsalında enfekte olan bir kişi henüz hiçbir belirti göstermeden asemptomatik dönemde uçağa binip Londra'ya, New York'a veya İstanbul'a ulaşabilir. Hastalığın belirtileri başladığında ise kişi çoktan binlerce insanın bulunduğu bir havalimanından geçmiş olur.
Teşhis ve tedavide zaman tuzağı, hasta seyahat halindeyken kendisini sadece yorgun veya hafif şifayı kapmış gibi hissedebilir. Ancak o uçaktan indiğinde veya oteline ulaştığında hastalığın en kritik evresi olan ilk 24 saatlik tedavi penceresi kapanmak üzere olabilir. Teşhisin gecikmesi, bakterinin akciğerleri tamamen istila etmesine ve septisemiye, kan zehirlenmesine yol açarak hastayı geri dönülemez bir noktaya sürükleyebilir. Bu durum, seyahat eden kişinin sadece bir taşıyıcı değil, aynı zamanda zamanla yarışan bir kurban olduğunu gösteriyor. Tıbbi ve hijyenik önlemler, bütüncül bir savunma dediğiniz gibi sadece elleri yıkamak veya maske takmak bu kadar karmaşık bir biyolojik tehdit için yeterli değil. Tıbbi tedbirlerin çok katmanlı olması şart. Vektör kontrolü, taşıyıcı organizmalarla mücadele. Veba söz konusu olduğunda sadece bakteriye değil onun nakliye aracı olan pirelere ve kemirgenlere de odaklanmalıyız. Özellikle riskli bölgelerden gelen kargoların, gemilerin ve uçakların sadece dezenfekte edilmesi değil, aynı zamanda insektisit, haşere öldürücü ve rodentisit, kemirgen öldürücü işlemlerinden geçirilmesi gerekir. Bireysel tıbbi önlemler, profilaksi, riskli bir bölgeye giden sağlık çalışanları veya saha görevlileri için kişisel koruyucu ekipman, KKE kullanımının yanı sıra temas sonrası antibiyotik profilaksisi, önleyici ilaç kullanımı hayati bir tıbbi tedbirdir. Sürveyans ve bildirim, gümrüklerde ve sınır kapılarında termal kameraların ötesinde sağlık beyan formlarının titizlikle incelenmesi ve şüpheli vakaların anında negatif basınçlı odalara alınması gibi tıbbi protokollerin eksiksiz uygulanması gerekir. Sonuç olarak hastalığı sadece biyolojik bir vaka olarak değil, lojistik bir sorun olarak da görmeliyiz. Hijyen kuralları bireysel bir korunma sağlasa da bahsettiğiniz tıbbi ve operasyonel tedbirler toplumun tamamını koruyan asıl zırhtır.